Allah'ın bir ismi de Şakir. Şekür de var. Fe innallâhe şâkirun alim diyor Kur'an. Men tetavva hayran. İşte nafile tavaf yaparsanız, sahi yaparsanız işte umre falan o ayet onlardan bahsediyorum. Farz ve vacip olmayıp da gönlünden koparak hani yaptığın amellerde mükafat vereceğini beyan sadedinde innallah şakirun mesela. Allah şakirdir, şükredici. Allah kime şükrediyor şimdi? Hamd etmek tamam, met etmek, senada bulunmak o zatına olur. Ama şimdi kendi kendine şükrediyor manası o biraz orada zatıyla ilgili kullanılmıyor mesela, itlak olunmuyor. Ama kulların yaptığı amellere şükredici. Ne demek şükredici? Teşekkür edici. Ne demek teşekkür edici? İşte Allah Teala'nın sana bana minneti mi var? Allah Teala zaten sen ben hiç kimse ibadet yapmasa da o ibadetlere layık olandır. Hiçbir kimse hamd etmese de bütün hamdler ona mahsustur yani. Senin benim amelimden ne çıkar? Ama Allah teşekkür edicidir manası ne demek? Mükafat veriyor. Ha çok beğendim güzele. Çok beğendim güzel diye ben bırakmıyorum Mevla buyuruyor. Bak sana orada cennet hazırladım. Huriler, gılmanlar, vildanlar, yiyecekler, içecekler. Sonsuz ebedi hayat. Dünyada da bu ibadetlerin karşılığında sağlık, sıhhat, afiyet vesaire dünyevi maddi nimetler de veriyor yani kurban olun. Bütün iyilikler ondan. Ama adam hiç salih ameli yoksa da Allah ona yine veriyorsa da cehennemde o ateşini tutuşturuyor. O ayrı bir şey. Çünkü karşılıksız kalıyor yani. Allah'ın nimetlerine karşılık, haşa kimse karşılığını veremez ama denileni yapar en azından. Mevla da görür ki bu adam hakkını veremese bile bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Benim emrimi tutmaya gayret ediyor. Mestatâtüm, gücünüz yettiği kadar buyurur. Ama öbürü hiç bu işle oralı olmuyor, alakadar olmuyorsa Allah Teala zaten ondan razı olmuyor. Ona dünyalık verdiği şey ahirette nimetini artırmaz. Azabını artırır. Çünkü şükürsüz kaldı. Ahirette hesabı sorulunca karşılığı yok. Karşılığı olmayan hesapta cehennemde ödeşiriz. Şakirun şükredicidir. Yani Allah Teala hamd edici. Bu hamd ediciliğin manası kime hamd ediyor? Kendi zatını methetmek manasında hamd ediyor. Ondan sonra bir de kulların yaptığı taat amellerine hamd ediyor. Oradaki hamdın manası ne oluyor o zaman? Teşekkür ediyor. O teşekkürün tezahürü ne şekilde oluyor? Ey benim kulum sana teşekkür ederim diye ahirette mi nida edecek, dünyada rüyada mı zuhur edecek? Böyle değil tabii ki. Ahiretteki de hep karşılık vermek işte cennetini vererek, cemalini göstererek, rızasına eriştirerek vesaire. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin.